Ne uyuşturucu ticareti ne de banka soygunu. Bir kuyumcu titizliğinde hazırlanan, ilmek ilmek dokunan bir organize çete faaliyeti. Sülün Osman'ı mezarından kaldıracak, Reza'ya mesleği bıraktıracak bir dolandırıcılık hikayesi. İşte kamyon kamyon soygunun kısa ve öz öyküsü. Tarih 19 Nisan 2014, 17 Aralık soruşturmasının dumanı üstünde, iktidarsa düşünceli, ilk salvo atlatılmış, Zarrab ve bakan çocukları hapisten yeni çıkarılmış. Savcılar ve polisler sürgüne gönderilirken İran'ın parasını aklayıp yüzdeyle çalışmak artık epey riskli. Dünya yolsuzluk rezaletine tanık olurken sistemi yürütecek ama Batılıları da rahatsız etmeyecek sadece Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni formül bugün itibariyle devrede. Resmi gazetenin 19 Nisan 2014 tarihli sayısında dikkat çekmeyecek bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bilenler için çok şey ifade eden bu maddeden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben ekonomistim. Hazine Müsteşarlığı'nın bazı borçları devralmasından bahsediliyordu bu kararda. Sistem basitti ve aslında süreç oldukça kolay işliyordu. Üstelik gün sonunda soyulanlar dahil herkes mutluydu. Bu sevdaya güveniyorum. Adına kamu özel işbirliği deniyor, bir mega projeye başlanıyor, borçları ve karları hazine garantisine alınıyor, böylece inanılmaz bir servet transferi başlıyordu. Tabii bu arada bir yandan devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacağı ilan ediliyor, diğer yandan bütün o Avrupalılar, Amerikalılar hasedinden çatlıyordu. Dünya bizi kıskanıyor. Kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar. It's an engineering marvel. Never seen anything quite like it. Wonder what the Turks will get up to next. Bu eser için devletin kasasından tek kuruş çıkmamış. Devletin kasasından gerçekten o ana kadar tek kuruş çıkmamıştı. Çünkü sisteme göre her şey henüz yeni başlıyordu. Sistemde 3 ana ayak vardı. 1. Süratle ihaleyi yap. 2. Garanti ödemeyi kap, hızla yurt dışına çıkar. 3. Paraları yurt dışından geri getir. Geçmişten beri Türk halkının mega yapılara ve inşaatlara ilgisi biliniyor. Halkın devlet çalışıyor dediği, hatta birilerinin çalmasına da çalışıyor diye göz yumduğu inşaat ve yol projeleri bu işin temelini oluşturuyor. Görkemli açılışlar ve muhafazakar söylemler de işin cabası. Bizim ezan konusundaki, bayrak konusundaki, Rabia'mız konusundaki hassasiyetimizin sebebi işte budur. Kimi zaman bir köprü, kimi zaman bir havaalanı, bazen bir tünel, bazen de dev bir kanal. Proje ne kadar çılgın olursa rakam da o kadar büyük oluyor. Meydan meydan devletin kasasından 5 kuruş çıkmayacak denilen mega yapılarda soygunun ilk ayağında ihale süreci var. Önceden seçilmiş bir kısım müteahhit devrede. Hani şu meşhur beşli çete. Gerçi sayıları artık 5'in katları olsa da onların adı çıkmış bir kere. Şimdi de kanuna uydurma vakti. Tam 193 kere değiştirilen ihale kanununun eğer son günlerde yine değişmediyse çok bilinmeyen bir maddesi emre amade. O maddenin adı ise 21B, yani istisna formülü. Kanuna göre deprem, sel gibi afetlerde yani acil durumlarda kullanılıyor. Kısaca ilana çıkılmadan, duyuru yapılmadan adrese teslim ihale verme yetkisi. Ancak bu madde mega projelerde de kullanılıyor. Şahsımın acelesi var belli ki. Belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar, organize usulsüzlükler, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar vardır. Sessiz sadasız ihale yapıldı. Şimdi para sayma zamanı. Küçük bir örnek verelim. Bu Yavuz Selim Köprüsü. Maliyeti 2,5 milyar dolar. Uzunluğu ise 2,4 kilometre. Bu da Güney Kore'den Incheon Köprüsü. Uzunluğu tam 21 kilometre. Maliyeti ise sadece 1,5 milyar dolar. Gerçekten güzel geçişti. İhale Türk lirası üzerinden yapılıyor ancak asıl vurgun ödeme planında gizli. Zira geçiş garantisi, yolcu garantisi ve diğer alacaklar dövize endeksli olarak ayarlanıyor. Dolar bu, kasada durduğu gibi durmuyor, sürekli artıyor. Müteahhit ise hem garanti ödemeden hem de yükselen kurdan hep kazanıyor. Üstelik anlaşmazlıklar için Londra mahkemeleri yetkili olduğu içinse kafası da rahat. Zira yerli ve milli olmak bunu gerektiriyor belli ki.
Muhalefetin iktidara gelirsek hepsini kamulaştıracağız söylemi ise Londra maddesi sebebiyle pek de gerçekçi değil. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı filan alamazsınız gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Başka bir örnekten devam edelim. Bu Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti 1,5 milyar dolar. Yap işlet devret modeliyle inşa edildi. 20 yılda garanti verildi. Yapan firmaya geçiş garantisi ise araç başına 45 dolar. Yani güncel kurla 450 lira. Günlük 40 bin araç geçişi garanti edildiğine ve bu araçlar köprüden geçmediğine göre herkese geçmiş olsun. 20 yılda müteahhite ödenecek miktar tam 13 milyar dolar. Maliyet nerede? Kazanç nerede? Bunun 4 tane direğinde 160 ton altın yoksa böyle bir köprü yoktur. Bu fakir hiçbir zaman sultan olmanın gayreti içerisinde olmadı. Bu fakirin müteahhidi yıllık garanti ödemeyi cebine koydu. Üstelik sene içinde yapılan kur farkı ödemeleriyle birlikte. Şimdi parayı pay etme, hızla ve güvenli şekilde dışarı çıkarmaya geldi sıra. Özünde bundan sonrası esasında bir aklama ve tahsilat işlemi. Belli bir kısmını kendi payları olarak ayıran müteahhit firmalar aslan payını tamamen yasal yöntemlerle yurt dışındaki iştiraklerine transfer ediyor. Bu parayı özellikle İngiltere'nin Man Adası, Virgin Adaları gibi vergi cennetlerine gönderen firmalar parayı sistem içinde dolaştırarak kaynağını kaybettiriyor. Sonrasında da ihtiyaç oldukça geri getirme dönemi başlıyor. Fakirin yasaları yine devrede. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda varlık barışı ile ilgili adımı attık ve varlık barışı konusunda da gerek yurt dışı gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız, inanıyorum ki ülkemiz içinde ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız içinde yeni bir ufuk sağlayacaktır. Evet, sorgusuz sualsiz, hatta vergisiz, kaynağı sorulmaksızın parasını bavula koyan Türkiye'ye getirebiliyor. Adı varlık barışı. 7 kere getirildi, sürekli de uzatılıyor. Yasayla teminat altına alınan düzenlemeyle paranın kaynağını MASAK dahi sorgulayamıyor. Ülkeye gelen bu para o kadar büyük ki yine de dikkat çekmemesi mümkün değil. Onun literatürde bir adı da var. Net hata noksanı. Yani kaynağı belirsiz para. Sadece 2018'de 21 milyar dolar geldi. Bu yılın Ağustos ayında 4,45 milyar dolarla tavan yaptı. Bu ayın üzerinde 4,5 milyar dolarlık net hata ve noksan gerçekten çok yüksek. Cari fazlanın 500 milyon dolar olduğu bir ortamda. Yine ilk 9 ayda net hata noksan kaleminden kaynağı belirsiz, para girişi ise 13 milyar 516 milyon dolar olmuş. Bu tarihimizde en yüksek ikinci kaynağı belirsiz para girişi. Yöntem tıkır tıkır işliyor. Reza Zarrab'sa kafayı duvarlara vuruyor. Öyle ya, ne gerek vardı sahte faturaya, rüşvetle bakanları bağlamaya? Hazır kamudan on binlerce dürüst memur da atılmış, rüşvete operasyon yapan polisler, savcılar da hapislere tıkılmış. Ortamda buram buram dolar kokusu. Türkiye'ye dolar sokmanın bulunmuş en zahmetsiz yolu. Dolar demişken kuru artışına değinmemek olmaz. Çünkü burası çok önemli. Doların belli dönemlerde bazen bir demeç, bazen de bir görevden almayla coşmasının sırrı da burada gizli. Çünkü yurt dışından dolar getiren birileri o zamanlarda çok mutlu. Son 4 yıla baktığımız zaman, son 4 yıla, doların düşmesi karşısında en sert tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına bakın, piyasaya yönelik müdahaleci konuşmalarına bakın. Tamamı doların yükselmesi. Sayın Erdoğan her ağzını açışında ekonomiye ilişkin olsun, sosyal siyasal meselelere ilişkin olsun, hep ağzını açışında piyasada bir istikrarsızlık yarattığı için dolar bugün 10 lira. Pompalardan artık betonları görelim. Taş, toprak üzerinden oluşturulan, vatan, bayrak, ezan söylemleriyle pazarlanan ihale düzeninin Türkiye'ye toplam maliyetinin 150 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
vatandaşı her geçen gün fakirleştirecek, ancak seçilmiş müteahhitler yoluyla bir kısım iktidar elitini sarayda tutacak bu yapının yıkılmasının binlerce kamu görevlisini mahkemeye göndereceği belirtiliyor. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya, Kamu İhale Kurumu'ndan bakanlıklara söz konusu soyguna katılan binlerce kişiyi gelecekte büyük davalar bekliyor.